Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber TiVo güncellemesinden sonra fabrika ayarlarına nasıl döndürebiliriz hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar kumandamızın Home tuşuna ya da şu bölümün açılması gerekiyor arkadaşlar. Bu bölüm açıldıktan sonra kumandamın sol tuşuna basıyorum ve ayarlar bölümüne iniyorum arkadaşlar. Vestel televizyon için yapıyorum arkadaşlar bu ayarları, yani fabrika ayarını. Bundan sonra ok tuşuna basıyorum ve alta doğru iniyorum arkadaşlar. Kurulum yazan yere geldikten sonra kumandamın sağ tarafına dokunuyorum ve alta doğru iniyorum arkadaşlar. Burada fabrika ayarları seçeneğine geldikten sonra ok tuşuna basıyorum arkadaşlar. Tüm kanalları, ayarları ve cihazda depolanan tüm verileri ilk kurulum için silmek ister misiniz diyor. Cihaz kapanıp açılacak. Evet tuşuna basıyorum arkadaşlar. Burada televizyonumun açılmasını bekliyorum. Bu işlem biraz sürebilir arkadaşlar. Şu anda kapanıp açıldı. Ve ilk olarak arkadaşlar dil seçimi bize karşılayacak. Televizyonun açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi burada dil seçimini yapmamı istiyor. Buradan arkadaşlar hangi dili kullanacaksak ok tuşuna basmamız gerekiyor. Erişilebilirlik ayarlarını değiştirmek istiyor musunuz arkadaşlar? Buradan evet de diyebiliriz, hayır da diyebiliriz. Evet'e basalım. Gördüğünüz gibi burada kontrast, büyütme, mini harita gibi ayarlar var. Buradan arkadaşlar isterseniz ilerleyebiliriz direkt. Dediğim gibi burada ülke seçmemizi istiyor. Buradan arkadaşlar Türkiye'yi seçtikten sonra ok tuşuna basıyorum. Burada arkadaşlar hangi modda çalışacaksak, eğer mağaza moduysa bunu, ev moduysa yani evde kullanacağımız için genelde ev modunu seçiyoruz ve ok tuşuna basıyorum arkadaşlar. Burada doğal ve dinamik diye arkadaşlar iki seçeneğim var. Ben genelde dinamik olanı ya da doğal olanı da seçebilirsiniz arkadaşlar. Dinamik biraz daha, fark ettiyseniz, biraz daha net olarak bana sunuluyor ve emin misiniz diyor. Evet'e basıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi TiVo güncellemesini yaptığımız için burada sesli komutlar dahil tümünü kabul et seçeneğine dokunduktan sonra arkadaşlar ok tuşuna basıyorum ve onay seçeneklerini gönder bölümüne geldikten sonra ok tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada TiVo akıllı TV hizmeti hükümler ve koşullar var arkadaşlar. Burada bu sözleşme detaylarını okuyabilirsiniz. Kabul ete basıyorum arkadaşlar. Ok tuşuna basıyorum. Kabul ediyorum arkadaşlar bütün hepsini. Burada gördüğünüz gibi internet ayarları var arkadaşlar. Şebeke türü. Buradan arkadaşlar kablolu erişim ya da kablosuz erişim olarak seçebilirsiniz. Eğer Wi-Fi ağınız varsa arkadaşlar kablosuz erişimi bastıktan sonra buradan arkadaşlar ilerleyebilirsiniz. İlerledikten sonra arkadaşlar Wi-Fi ağına şu anda bağlanabilirsiniz ya da ben süre uzamasın diye daha sonra kur seçeneğine gelip ok tuşuna basıyorum arkadaşlar. Ve buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ayarı yapmadım. Burada arkadaşlar uzaktan kumanda veya diğer cihazları eşleştirmek istiyorsak arkadaşlar benim sesli komutum olmadığı için, yani o özellik olmadığı için o kumandada ben bunu ileri diye olarak geçiyorum arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi yayın tipini seçin. Buradan arkadaşlar hangi yayın tipini kullanıyorsanız ben uyduyu kullanıyorum. Buradan arkadaşlar şöyle uyduya gelip uyduyu açıyorum ve ileri bölümüne gelip ok tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buradan kurulum tipi standart. Eğer sizde D-Smart ya da hani direkt TV bu o tarz şeyler varsa arkadaşlar buradan seçebilirsiniz. Ben kurulum tipini
Ben normal olarak standart yapıyorum ve aramaya o şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Daha sonra TKGS kurulumu yapacağım kanalları yüklemek için. Buradan arkadaşlar standart seçtikten sonra kurulum tipini ve ok tuşuna basıyorum arkadaşlar. Burada anten tipini seçmeniz gerekiyor. Anten tipi eğer arkadaşlar direkt kendiniz kullanıyorsanız direkt de seçebilirsiniz. Eğer apartman dairesinde merkezi sistem kullanıyorsanız, ki ben o şekilde kullanıyorum, dis ek diye bir şey var arkadaşlar. Bunu seçmemiz gerekiyor ve bunu seçtikten sonra zaten ok tuşuna basmam gerekiyor. Burada uydu çeşidini hangisini kullanacaksak arkadaşlar, Türksat 42E ya da buradan istediğiniz kanalları, yani kanalları demişim, uyduları seçebilirsiniz. Ben şu anda Türksat olarak sadece seçmek istiyorum. Dediğim gibi zaten TKGS kurulumu yapacağım. Bütün kanallar güncel bir şekilde gelecek arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra ok tuşuna basıyorum. Buradan devam ede basıyorum. Ön ayar listesini yüklemek istiyor musunuz? Hayır'a basıyorum arkadaşlar. Ve buradan gördüğünüz gibi aranılan istasyon diyor arkadaşlar. Ben buradan çıkmak istiyorum. Dediğim gibi TKGS ayarı yapacağım. Direkt bütün kanallar gelecek arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ağ bağlantısı yok arkadaşlar. Eğer burada ağ bağlantısını yapmazsanız arkadaşlar buradaki uygulamaları göremezsiniz. Sözleşmelere dediğim gibi onay vermeniz gerekiyor. O ayarları zaten yaptı. Buradan geriye basıyorum arkadaşlar. Buradan çıkıyorum ve gördüğünüz gibi herhangi bir kanal güncellenmedi diyor arkadaşlar. Tekrardan Home tuşuna basıyorum ve buradan Ayarlar bölümüne gelmem gerekiyor. Ayarlara geldikten sonra buradan kuruluma geliyorum arkadaşlar ve TKGS kurulumu yazan yere geldikten sonra güncellemeyi başlat seçeneğine dokunuyorum arkadaşlar. Bu güncel kanal listesini bize paylaşacak arkadaşlar. Bunun kurulmasını bekliyorum. Buradan HD olarak seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanalları güncellendi. Artık gördüğünüz gibi arkadaşlar kanallarım geldi. Hemen bir bakayım. Buradan şu şekilde geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün kanalları güncel versiyonlu, güncel frekanslı olarak yükleme yaptık. Bu şekilde arkadaşlar TiVo güncellemesinden sonra nasıl bir yol izleyebiliriz, fabrika ayarlarını nasıl döndürülebilir hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.